Jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ateş Karateke hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk Çağla Hanım. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Gayet iyiyiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. İlk olarak human papilloma virüsü nedir? Bu virüsün kadın sağlığı açısından önemini sizden dinleyelim. Evet, human papilloma virüs gerçekten de bir kadında oluşabilen ve ülkeler bazında değişmekle beraber %8 ile 5 kanserin sebebi. Yani bir kadında 100 kanser oluşuyorsa gelişmiş ülkelerde %5, gelişmemiş, az gelişmiş ülkelerde de %8 sebebi human papilloma virüs. Yalnızca rahim ağzı değil, vulva, vajina, orofarinks yani yutak ve ağız kanserlerinde sebebi olabiliyor. İkinci iş, bakın genital kanserlerin birçoğu, yumurtalık kanseri, endometriyum kanseri baktığımız zaman hep 50 yaşın üzerindeki hanımlarda genelde oluşuyor. Ve bunlar hepsi üremesini tamamlamış hanımlar. Ama rahim ağzı kanseri birinci pikini 35 ile 40 yaş arasında yapıyor. Ve gerçekten de bu human papilloma virüsün sebep olduğu rahim ağzı kanseri daha ailesini tamamlamamış hanımlarda ortaya çıkıyor. Bu ikinci önemli bir özellik. Üçüncü bir işte 15-25 yaş arasında gerçekten de human papilloma virüs hem hanımlarda hem de erkeklerde sihile sebep oluyor. Ve bu genç insanların gerçekten de bir psikolojik yük meydana getirebiliyor. Bu açıdan gerçekten de human papilloma virüs çok önemli bir kadın hem üreme sağlığı hem kadın sağlığı açısından çok önemli bir virüs olduğunu ifade etmek isterim. Hocam servikal yani rahim ağzı kanser taramasında neden öncelikle HPV DNA testi kullanılmaya başlandı? Bakın hepimizin bildiği gibi rahim ağzı kanserinde sitoloji yani simir testini kullanıyorduk. Evet. 1940'da George Papanikolaou bunu tespit etti. Gerçekten de 2000'li yıllara kadar çok iyi çalıştı. İngiltere çok iyi bir örnek. Yaklaşık 100 binde 18 olan rahim ağzı görülme sıklığını bu simir testini kullanarak, sitolojiyi kullanarak 100 binde 7'ye düşürdüler. Ve 1976'da bir başka gelişme oldu. Zurhausen dedi ki rahim ağzı kanserinin sebebi bir virüstür. Ve human papilloma virüsü tanımladı. Ve gerçekten de 2000'li yıllara kadar gelindiğinde birçok human papilloma virüs rahim ağzı kanseriyle ilişkili bulundu. Günümüzde rahim ağzı kanserinin %95 sebebinin human papilloma virüs olduğunu biliyoruz. Gene teknolojik gelişmelerle biz oradan aldığımız aynı simirdeki gibi sürüntüde hücrelerin içinde HPV DNA'sını veya HPV'nin mRNA'sını tespit edebiliyoruz. Bakın şimdi bunları yapabiliyoruz. Sitolojide bir handikapımız vardı. Kanseri belli bir noktaya kadar indirdik ama 100 tane karşımızda hanım olsun. Bunların hepsi de rahim ağzı kanserin öncü lezyonları olsunlar. Sitoloji yaptık, yani simir testi yaptık. Bu 100 hanımdan 60'ını tespit edebiliyoruz. 40'ına diyoruz ki simiriniz temiz geldi, seneye veya 2 sene sonra görüşelim. Ama HPV testleri yaptığımız zaman bu 100 hanımdan 99'unu sizde bir HPV bulaşı olmuş, rahim ağzı açısından risk içeriyorsunuz deyip yakalama fırsatımız var. Yani HPV DNA testi sitolojiye göre, simire göre çok daha duyarlı bir test olarak karşımıza çıkıyor. Peki cin 1, cin 2, cin 3 ne demek hocam? Rahim ağzı kanserinin evrelerini mi bize anlatıyor? Evet, yani birçok hanım cin 1, cin 2, cin 3 deyince diyor ki ben 3. evre kanser oldum, 2. evre kanser oldum. Böyle bir şey yok. Cin bir kısaltma, servikal C, intraepiteliyal İ'si, neoplazinin N'si. Bu bir kısaltma ve şöyle tanımlayalım. Rahim ağzı bölgesindeki epitel çok katlı yassı epitel. 30 katlı bir apartman düşünün. Tamam. Bu HPV virüsü ilk 10 katına yerleşmişse cin 1 diyoruz. İlk 20 katına yerleşmişse cin 2. 20'den sonra 30'a kadar yerleşmişse de cin 3 diyoruz. Daha kanser değil bunlar. Ne zaman ki bu bütün apartman katları doldu, bodrum katına doğru, alttaki damarlara doğru ilerlendi. Yani stromaya doğru ilerlendi, o zaman kanser diyoruz. Bu süreç ne kadar sürüyor peki bu kadar yayılması? Nasıl?
10 yıl. 10 yıl. Onun için önümüzde çok önemli bir zaman var. Evet. Yani HPV bulaştı. Hemen cin 2, cin 3 olması mümkün mü? İmmünosüpresif olan hanımlarda, bağışıklık sistemi HIV olanlarda, böbrek nakli olmuş bağışıklık sistemini baskıladığımız hanımlarda birazcık daha bu süreç hızlı olabilir. Ama genelde emin olun bu 10 yıl. Dolayısıyla hekimlere, Evet. hanımlara Bizlere, evet tabii. önemli bir pencere Çok. açıyor ve biz rahim ağzı kanseri ne diyoruz? Bir kader değildir, önlenebilir bir hastalıktır diyebiliriz. Anlatımlarınızdan da bunu bir kez daha anlıyoruz. Kolposkop hocam ne demek, nasıl yapılıyor, ağrılı mı diye çok soruluyor. Evet, bakın şimdi human papilloma virüs testini yaptık, müsbet geldi. Neye bakıyoruz? Human papilloma virüsün yaklaşık 200'den fazla çeşidi var. Şimdi 100 tanesine baktınız. Onkojenik, yani kanser yapma potansiyeli olmayan bir olmayan. Bulmanın bir anlamı yok. Çünkü bir sürü laboratuvar 100 tipe bakıyoruz diyorlar. Hanımlar da diyorlar ki bize her tipe bakın. Bir anlamı yok ki. Bildiğimiz bizim tüm dünyanın kabul ettiği 14, maksimum 16 tipi kanser yapıyor. Diğerlerinin hiçbir klinik önlemi yok. Bu virüsler eğer müspet gelirse veya simir yaptık, simirde problem gelirse rahim ağzını büyüterek bir mikroskopla inceleyen aletin ismi kolposkop. Kolposkopla biz rahim ağzında human papilloma virüsün nereye yerleştiğini biliyoruz. Tam o kanalın çıkış ağzına, oraya transformasyon, değişim alanı diyoruz. Bu değişim alanına yerleşiyor. Dolayısıyla değişim alanını büyüterek inceleyebiliyoruz. Solüsyonlar kullanıyoruz. Kolposkop bir solüsyon dediğimiz asetik asit ama %1'lik, 2'lik, 3'lük, yani bildiğimiz yoğurt suyu veya sirkeyle bu bölgeyi yıkıyoruz. Yıkadığımız zaman orada beyazlık görürsek buraya diyoruz ki HPV yerleşmiş olabilir. Emin olmazsak iyot solüsyonu kullanıyoruz. Sağlıklı epitel kahverengiye boyanıyor. Sağlıksız epitel, yani HPV'nin bulaştığı epitel sarı kalıyor ve dolayısıyla kolposkopi ile HPV nereye yerleşmişse oradan biyopsi alıyoruz ve tanımızı, yani cin 1 mi, cin 2 mi, cin 3 mü, yoksa bütün bu katlar dolmuş, bazal membranına ilerlemiş kanser mi tanısını koyabiliyoruz. O şekilde rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Hocam LEEP ne demektir? Nasıl yapılıyor LEEP? Evet, şimdi LEEP de bir kısaltma. Bir loop'la elektrik kullanılarak bir cerrahi işlemi tarif ediyor LEEP. Elimizde bir loop var. Biz daha önceden kolposkopla rahim ağzına hangi bölgenin hasta olduğunu belirliyoruz. Yani mappingini, haritalamasını yapıyoruz. Ve ameliyathane şartlarında hastaya sedasyon vererek, bir miktar uyutarak o bölgeyi çıkarıyoruz. Şimdi buradaki risk şu. Burası bir rahim ağzı, kadının üreme organı. Yani bir çuval düşünün. İçeride bebek büyüyecek. Rahim ağzı da bu çuvalın açılmadan taşınmasını 40 hafta sağlayacak. Eğer biz buraya yaptığımız işlemlerde çok fazla dokuyu harap edersek, çok fazla dokuyu çıkarırsak erken doğurma riskine hanımı bırakabiliriz. Onun için lezyon ne kadar büyükse, kişiye özel, lezyon kadar dokuyu çıkaracağız. Lezyondan fazla doku çıkarmayacağız ve içeride de hasta bir doku bırakmayacağız. Ama fazla da doku çıkarmayacağız. Yani çok çıkarayım da burası sağlam olsun dediğimiz zaman bu kadının üreme organı, bebek erken gelebilir. Onun için bütün bunları dikkat ederek LEEP dediğimiz işlemle HPV'nin yaratmış olduğu problemi çözeceğiz. Peki rahim ağzı kanseri tanısı olan kadınların çocuk doğurma yeteneklerini korumak mümkün olabiliyor mu hocam? Mümkün ama erken yakalarsak, evet erken yakalarsak, birinci evrenin ağasında yakalarsak, yalnız anlattığım LEEP işlemiyle ve lenflerinde nöbetçi lenfi laparoskopiyle bulup alarak orada herhangi bir metastaz yoksa işi çözüyoruz. Gayet kolay çözüyoruz. Veya gözle gözüken bir lezyon ama 2 santimetreden küçük, gene lenflerine bakıyoruz. Rahim ağzı bölgesini bağlarıyla beraber çıkarıp rahimin ve rahim ağzının kalan kısmını vajenle birleştirerek gene bu kadınların rahimlerini
koruyarak üreme yeteneklerini korumamız mümkün oluyor. Ama seçilmiş vakalarda çok iyi hastayı değerlendirmemiz gerekiyor. Peki rahim ağzı kanserinin geleceği konusunda hocam ne düşünüyorsunuz? Vallahi yani herkes de şunu düşünüyordur artık herhalde. Nasıl şimdi çiçek hastalığı hepimize nasıl bir çok böyle var mıydı böyle bir hastalık diyorsak, evet, emin olun bu aşılarla bu HPV DNA testleriyle çok erkenden yakalayarak bunların tedavi ederek ve bu tedavilerdeki teknolojiyi kullanarak emin olun çok yakın gelecekte, çok uzak değil, rahim ağzı kanseri dünyada eradike olabilecek bir kanser olduğunu düşünebiliyorum ve olmasa bile tam eradike etmesek bile kadın ölümlerine, kadınların üreme kaybı, çocuk doğurma yeteneklerinin kaybına sebep olmayacak bir hastalık olarak kalacak. Kalacak inşallah hocam. Peki kadınlarda idrar kaçırma tedavi edilebilir mi? Yine sık görülen ilerleyen yaşlarda problemlerden bir tanesi olarak evet, bakın şimdi çıkıyor. Gerçekten de kadın yaşamını çok olumsuz etkileyen bir işte idrar kontrol mekanizmasının hanımda olmaması. Olmaması ama bozuluyor mu yani? Yani yaşlılıkla bozuluyor. Yaşlılıkla bozuluyor. Çünkü yani idrar tutabilme mekanizması çok kompleks bir mekanizma. İdrar torbası dolacak. Dolurken hiç bize hissettirmeyecek. Neden hissettirmeyecek? Dışarıda çünkü kompliyansı var. İçindeki basınç artmadan dolacak. Basınç kritik bir seviyeye geldiği zaman omurilikten sinirlerle ponsla beyin sapında işeme merkezi var. Oraya soracak. Benim çişim geldi. İşeyim mi diyecek. Diyecek şimdi şartlar uygun değil. Uygun olmadığı zaman diyecek. Evet, korteks yani beynimizin üst beyin diyecek ki tut diye emir gönderecek. Ve gene sinirlerle nereye gelecek bu emir? İdrar torbamızın kasına gelecek. Ve kas kasılmayacak. Şimdi kas kontrolden çıkmışsa, bu sinir sistemi çalışmıyorsa üst beyin diyor ki tut diyor. Şimdi müsait değilim diyor ama idrar torbası kasılıyor. İdrar dışarı geliyor, idrar kaçırabiliyor. Bu bir mekanizma. İkincisi, idrar torbası dışarı bağlayan kanal kadınlarda çok küçük, 3 santim civarında. Dolayısıyla mesane içindeki basınç arttığı zaman idrar yolundaki basıncın da aynı şekilde artamadığı gevşeklik olan, sarkıklık olan hanımlarda öksürünce, gülünce, zıplayınca, oynayınca idrar kaçabiliyor. Evet, yani onun için emin olun bunun yanında bu anlattığım sinir sistemindeki bir hastalık, Parkinson, multiple skleroz gibi birçok nörolojik hastalık da idrar kaçağına sebep olabilir. Peki, dolayısıyla tanıyı düzgün koymamız lazım. Koyarsak iyi tedavi yapıyoruz. Peki o zaman ilk olarak fiziksel aktivite öksürmeyle idrar kaçıran kadınlarda tedavide, kadınların tedavisindeki başarı oranı nedir hocam? Belli bir indeks hastadan bahsedeyim. Gülünce, öksürünce idrar kaçırıyor. Urgency yani sık idrara gitme, sıkışma semptomları yok. İdrarını git yap diyorsun, tamamını boşaltıyor. İdrar borusu etrafında bir sikatris, bir sertlik oluşmamış. Bu hanımların öksürünce, gülünce, zıplayınca, oynayınca idrar kaçırmalarını %100'e yakın geçiririz. TVT dediğimiz bir vajinal teyple, kısa süreli bir ameliyatla ve günübirlik bir ameliyatla bu gülünce, öksürünce, zıplayınca idrar kaçıran hanımları %100 basit bir ameliyatla iyileştirebiliriz. Çok güzel. Bir de kadında genital organlarda sarkma ve gevşeklik olan olgular nasıl yönetiliyor günümüzde? Evet yani şimdi burada kadının isteği çok önemli. Kadının ilk önce bir hekim olarak ilk yapacağımız şey bizden hastamız ne istiyor, beklentileri ne? Bunları iyice bir anlamamız lazım. İyice anladığımız noktada bunu cerrahi yöntemlerle tedavi yapabiliriz. Tabii ki Kegel egzersizi çok önemli. Gene çok az sarkıklık olanlarda lazer tedavisi önemli. Manyetik sandalye önemli. Ama hastanın bir istekte bulunması lazım. Bu isteklerini biz iyi anladığımız zaman gevşekliği olan, sarkıklı olan hanımları rahat yönetebiliriz. Zaten dışarı sarkmışsa genital bölgeden çıkan olgularda mutlaka cerrahi yaparak bu hastaları yönetmeliyiz. Peki hocam sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından efendim reklamlar şimdi.
Evet, Profesör Doktor Ateş Karateke hocamızla sohbetimize devam ediyoruz ve az önce konuştuğumuz konu rahim sarkmasında yapılan kapatma ameliyatını birazcık daha detaylandırmasını isteyeceğiz. Evet, gerçekten de bakın şimdi bir kadın tarif edeyim. 75 yaşına gelmiş. Cinsel aktif değil. Evde diyor ki kakamı tutayım, idrarımı tutayım, herhangi bir organ dışarı çıkmasın, beni rahatsız etmesin, yaşayayım diyor. Yani bu hanıma çok kompleks, meş koyarak, başka bir iş yaparak, karından bir ameliyat yerine vajinal yoldan gerçekten de genital hiyatusu kapatarak ve başka hiçbir bu hanımda problem yaratmadan, idrar kontrol mekanizmasını bozmadan, kaka kontrol mekanizmasını bozmadan kolaycıkla ameliyatla bu problemini çözebiliriz. Peki. Ateş Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok ederim. güzel bir sohbet oldu. Emeğinize sağlık Sağ diyorum. olun. Yayınımızı kapatıyoruz efendim ama yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.